Merhaba çocuklar, iyi akşamlar. Nasılsınız bakalım? Merhabalar. Nasılsınız bu akşam? Evet, bakıyorum hepinizin yorumlarına şimdi. Çocuklar bugün ne yapacağız? Bugün yazılıya hazırlanacağız. Birinci yazılı hazırlık videomuz hazırdı. Biliyorsunuz bir canlı yayın daha yapmıştık. Onu izlemeyenler bu yayından sonra onu da izlesinler. Onda farklı sorular var, bunda farklı sorular var. Sizin için çok faydalı olacaktır. Yazılısı geçenler varsa onlar da soru çözme niyetiyle izlesinler. Bir sürü soru var, farklı farklı sorular çözmüş olursunuz. Evet, bugün ne yapacağız? Bugün sorular çözeceğiz yine. Sorular çözerken lütfen önünüzde birer tane defter ve kalem bulunsun. Çünkü size de çözmeniz için süre veriyorum biliyorsunuz. 1 dakikalık süreleriniz oluyor. Bu süre boyunca sizin çözmenizi isteyeceğim. Yanınızda mutlaka defteriniz ve kaleminiz olsun diyorum ve şimdi şöyle bir yorumlarınıza bakayım, mesajlarınıza bakayım. Merhabalar. Hoş geldiniz çocuklar. Merhaba. Nasılsınız bakalım? Evet, iyiyiz demişsiniz. Harika. İnşallah çok iyi olursunuz. Bakalım. Evet, ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Çok şükür iyiyim. Evet, iyiyiz demiş. Bayağı da bir fazla Z koymuş. Harika. Demek ki çok iyisin. Harika. Çok iyiyiz diyenler var. Harikasınız çocuklar. Evet, bugünkü sorularımıza hazır mısınız bakalım? İlk başta kolay sorularımız var. Harika. Çok çok kolay. Onları hızlı hızlı yaparız. Sonlara doğru biraz zorlaştıracağım ama çok da zor değil. Orta seviye. Evet, hazırsanız başlayalım mı? Ne dersiniz? Evet, Muhammed Ali'nin birinci dönem matematik sınavı 100'müş. Harika. İnşallah ikinci dönemki de 100 olur. Ömer Muaz, teşekkür ederim. Sayenizde çok iyiyiz demiş. Ben de sizin sayenizde çok iyiyim. Sizi görünce çok iyi oluyorum. Evet. Hocam ben ve ablam sizi çok severek izliyoruz demiş. Harika. Ablan kaçıncı sınıfa gidiyor acaba? Yazılardan dolayı kötü olmayın lütfen çocuklar. Geçip gidecek. Hayatınızdan önemli değil, sizin mutluluğunuzdan önemli değil. Evet, tabii ki sizin geleceğinizi etkileyecek şeyler ama asıl önemli olan sizin mutlu olmanız, huzurlu olmanız. Evet çocuklar, hadi başlayalım bakalım artık. Birinci soruyla başlayalım. Ne dersiniz? Birinci soruya çözmeden önce ne yapıyoruz? 1 dakikalık süre veriyorum. Bu 1 dakikalık sürede sizin çözmenizi istiyorum. Çözenler cevabı yorum olarak hemencecik atıyorlar. Ama kuralımız neydi? İşte cevabı buldunuz A, B, C, D ama A, B, C, D demiyorduk. Ne yapıyorduk? Kelime türetiyorduk. A'dan bir kelime. İşte Adana, Antep, Ankara ya da farklı şeyler de türetebilirsiniz. B'den bir kelime söylüyorsunuz. C'den ve D'den birer tane kelime söylüyorsunuz. Tamam mı? Kelime türetmeci oynuyoruz aslında. Hadi bakalım başlayalım. Çıkarın kağıtları, yazılı yoklama yapacağım. Sorumuza bakalım çocuklar. 23 bölü 36 kesrinden büyük bir kesiri söyler misiniz demiş öğretmenimiz. Öğretmenin sorusuna 4 öğrenci aşağıdaki gibi cevap vermiş. Buna göre hangi öğrencinin verdiği cevap doğrudur demiş. Bakalım hangi öğrencimizin verdiği cevap doğru? Peki nasıl bulacağız bunu?
23 bölü 36 kesirinden büyük bir kesiri bakacağız. Paydaları aynı mı? Ya da bakacağız payları aynı mı? Payları aynı değil. Paydaları da aynı değil. O zaman eşitlememiz lazım. Paydalarını eşitleyelim. Bakın bu kesimizin paydası 36. Diğerlerini 36 yapalım. 36 yapmak için ne yapacağız? Genişleteceğiz. Genişletmek için ne yapacağız? Tabii ki çarpacağız. 18'i kaçla çarparsam 36 yapar? 2 ile. 12'yi kaçla çarparsam 3 ile. 6'yı 6 ile ve 9'u 4 ile. 2 ile 11'i çarpıyorum. 22 bölü 36. 3 ile 7'yi çarpıyorum. 21 bölü 36. 6 kere 5 30 bölü 36. Ve 4 kere 5'ten 20 bölü 36 diyorum. Şimdi bakalım. 23 bölü 36 kesirinden büyük olan kesri bulalım. 23 bölü 36 kesirinden büyük kesir hangisi? Tabii ki değil mi? 30 bölü 36. Neden? Bunlarla ne yapacaktık? Bir tane pasta düşüneceğiz. Pastayı düşündük. Her pastamızı 36 parçaya böldük. Birinde 30 parça alıyoruz. Birinde 20 parça, birinde 21, birinde 22. Hangisinde daha fazla yeriz? 30 parça olan da değil mi? 30 en büyüğü. O zaman Kübra'nın verdiği cevap daha doğru oluyor. Cevabımız C seçeneği. Evet, şimdi bakıyorum hemen yorumlarınıza. Bakalım kimler doğru yaptılar. Evet, bakıyorum. Cacık demişsiniz. Harika, güzel. Ceviz, güzel. Her gün ceviz yiyin lütfen. Zihin gelişiminiz için çok önemli. Bakalım neler söylenmiş. Cımbız. O ilk defa geldi bu. Harika. Hayır canım, gayet iyiyim. Çok şükür hasta değilim. Ama sorduğun için teşekkür ederim. Ne kadar düşüncelisiniz, harikasınız. Evet, Can var, Ceyhan var, Cumhuriyet, harika. Bu da ilk defa geldi. Evet çocuklar, abone olmayanlar varsa, eğer kanalımızı ilk defa izleyenler varsa abone olursanız çok sevinirim. Çünkü sizler abone oldukça, beğenip yorum attıkça kanalımız daha fazla kişi tarafından görülüyor. Ve eğer şu anda beğenmediyseniz videomuzu ve beğenirseniz çok sevinirim. Hatta şöyle yapabiliriz. Herkes beğensin. Hangi beğeninin sizin olduğunu yazın. İşte 40. beğeni benim, 41. beğeni benim, 45, 50. beğeni benim gibi. Hadi bakalım bekliyorum beğenilerinizi. Evet abone olmayanlar varsa da tabii ki aboneliklerinizi de bekliyorum. Bakalım cılız demiş birisi. Harika bu da ilk defa. Çocuklar harikasınız. Bu kelime türetme oyunu gerçekten harika. Beğendim. Evet bakıyorum. 39, 40, 41. Harikasınız. 41'de 2 kişi var. Acaba ilk hanginiz bastı? 40'ta da çok fazla kişi var. Neden öyle olmuş? Harika. 41'de de. Harikasınız çocuklar. Evet 48 geliyor. Süper. Süpersiniz. 64 mü? Oo harika. 65 de var. Gittikçe artıyor. Harika. Evet, Kocaeli'liyiz demiş. Harikasınız. Herkes nereden katılıyor bakalım? Hangi şehirlerden? Bunları da yazın. O sırada ben de ikinci soru için sayacı başlatayım. Sonrasında yine konuşuyoruz, muhabbet ederiz olur mu? İkinci sorunuz geliyor. Cevaplarınızı da bekliyorum. Bakalım yine hangi orijinal kelimeleri duyacağız sizden.
Şimdi bu verilen işlemimizin sonucuna bakalım. Nedir bu işlem? Bir çıkarma işlemi, keselerde çıkarma işlemi. Peki nasıl yapıyorduk keselerde çıkarma işlemini? Paydaların eşit olması lazım. Hocam 4'ün altında bir payda yok. Var. Ne vardı? Tabii ki gizli bir vardı. Hatırlayın. Bu gizli biri buraya koyuyoruz. Sonra baktık birisi 1, birisi 9. O zaman ne yapmamız lazım? Payda eşitlememiz lazım. 9'la genişletiyoruz. Hadi genişletelim bakalım. 9'la 4'ü çarptım. 36 bölü 9'la 1'i çarptım. 9. Eksi 7 bölü 9. Artık paydalar eşit mi? Evet. Şimdi çıkartma yapabilir miyim? Yapabilirim. Nasıl yapıyordum? Toplamada da çıkartmada da aynı şey vardı. Paydalar eşitlendikten sonra paydayı olduğu gibi yazıyorum. Yukarıdakini de çıkartıyorum. 36'dan 7 çıkarttım. 29. 29 bölü 9. Cevabımız nedir? Cevabımız B seçeneği. Evet, şimdi cevaplarınıza bakıyorum. Hemen bakayım. Evet, beyti demiş. Karnı acıkanlar var. Harika. Buz. Buzu da ilk defa duyuyoruz. Harika. Evet çocuklar, gayet iyiyim. Sesim neden kötü yansıdı acaba size? Gayet iyiyim. Çok teşekkür ederim düşündüğünüz için de. Evet bakıyorum başka neler var bakalım. Boyun. Güzel. Bileklik, bardak, bomba. Harika. Berra. Kendi ismini söylemiş. Harika. Güzel, orijinal. Şimdi üçüncü soruya geçelim. Sonra yine ben yorumlarınıza bakayım. Hemen üçüncü sorumuz için sayacımızı başlatıyorum. Evet, testimize bakalım. Kolay bir soru. Başlangıç olarak gayet güzel, rahat yapabileceğimiz bir soru. 2 tam 1000'de 85 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Bunlar da şöyle yapalım çocuklar. Tam kısmı var mı? Önce buna bakalım. Tam kısmı var. Kaç? 2. O zaman tam kısımdan sonra hemencecik bir virgül atıyoruz. Sonrasında şu aşağıdaki paydadakinin sıfırlarına göre bakın 3 tane çizgi çekiyorsunuz. Sağ dayalı olarak yazıyoruz. 85. Sağ dayalı yazıyorum. Bakın 85. Sonrasında ne yapacağım? Boşluğu, şurada bir boşluk oluştu. Boşluğa bir tane sıfır atacağım. O zaman hadi tekrardan bunu da okuyalım. 2 tam 1000'de 85. Hangi şıkta var? 2 tam 1000'de 85. Tabii ki C şıkkında var. Az önce C şıkkı dedin ama gözlerin A der gibi. Çocuklar bu gerçekten bazen olabiliyor. Özellikle bunun gibi birbirine çok benzeyen şıklar olduğunda bir anlık dalgınlıkla işte doğru cevabı buluyorsunuz ama yanlış cevabı işaretliyorsunuz. O an dalmış oluyorsunuz. Bir şey oluyor. Lütfen buna dikkat edin. Sınavın sonunda lütfen tekrardan en baştan sorularınızı kontrol edin, olur mu? Evet, şimdi bakayım yorumlarınıza, hemen bakıyorum. Cerrah diyenler var. Güzel. Canavar. Canavar da ilk defa duyuyorum. Cerrahı da güzelmiş. Orijinal, beğendim. Bakalım. Cuma namazı. Güzel. Evet, bakıyoruz. Kaçta bitecek demiş Ahmet Deniz. Bilmiyorum. Bakalım kaçta bitecek. Evet, hadi bir şeyler. Bir dakika çocuklar.
Evet, bakıyorum şimdi yorumlarınıza. Bakıyorum. Cevher, güzel, cesur, harika. Harika. Evet çocuklar, şimdi dördüncü sorumuz için sayacımızı başlatacağım. Ve sizden yine yorumları istiyorum. Bakalım hangi orijinal kelimeler gelecek yine? Aşağıdaki ondalık gösterimlerden hangisinin binde birler basamağındaki rakamın sayı değeri 3'tür demiş. Öncelikle sayı değeri ne demekti çocuklar? Sayı değeri sayının kendisi demek. Yani binde birler basamağını bulacağız. Binde birler basamağına 3'ü konduracağız. Bakalım binde birler basamağı neresi? Hemen basamakları da hatırlayalım. Şöyle çizelim. Bir virgül atalım. Ondalık kısmını da yapalım. Çocuklar, şurası normal sayının tam kısmı. Hatta buraya bir sayı yazalım hadi. Evet, sayımızı da okuyalım. 123 tam. 1000'de 456 değil mi? Hadi şimdi bakalım. Şurası 123 sayımızın tam kısmı. Hep bildiğimiz bir şey aslında. 123'ün basamaklarına bakacağız. Nedir? 3 birler basamağıdır. 2 onlar basamağıdır. 1 yüzler basamağıdır. Peki sağ tarafta ondalık kısımda bu işler biraz değişiyor. Okunuşlarını hatırlayın. Bir tane sayı olduğunda sağda nasıl okuyoruz? Onda 4 diye değil mi? O zaman ne yapacağız bu? Hangi basamak bu? Onda birler basamağı. Sonra buraya geliyorum. İki tane olsaydı yüzde 45 diye okurduk. Demek ki burası yüzde birler basamağı. Ve 6'ya geliyorum. Nedir? Binde birler basamağı. O zaman binde birler basamağını bulduk mu? Bize bunu soruyordu çünkü. Binde birler basamağı. Demek ki virgülden sonraki üçüncü. Bakıyorum. Bunun virgülden sonraki üçüncüsü yok. Ne yapacağım? Olmayanlar sıfırdır çocuklar. İstediğim kadar sıfır koyabilirim ondalık kesirlerde. Sağına da istediğim kadar sıfır koyabilirim. Soluna da istediğim kadar sıfır koyabilirim. Bu benim sayımı değiştirmez. Ama burada binde birler basamağına bakıyorum. Sıfır. Ben 3 istiyordum. Olmadı. Gitti. A şıkkına bakalım. Binde birler basamağı 2. Oldu mu? Olmadı. 3 istiyoruz. Bakıyorum. Binde birler basamağına 9. Yine olmadı. Ve geldik D şıkkına. Bakıyorum binde birler basamağına. Binde birler basamağı kaç? 3. Demek ki doğru cevap D seçeneğiymiş. Evet, cevaplarınıza bakayım bakalım. Neler söylemişsiniz? Doktor. Vay güzel. Dadı. Evet, hazır doktor demişken büyüdüğünüzde ne olmak istiyorsunuz? Hayaliniz nedir? Söyler misiniz bakalım? Kimler doktor, kimler mühendis olmak istiyor, kimler öğretmen olmak istiyor ya da bilmediğim başka meslekler de olabilir. Ne olmak istiyorsunuz büyüdüğünüzde? Yazın bakalım bir göreyim ben o sırada. Yorumlarınıza bakayım. Dinozor, güzel. İlk defa duydum, harika. Denize düşen yılana sarılır demiş, güzel. Beğendim bunu. Dedektif, bunu da ilk defa duyuyorum. Güzel. Dost, harika. Evet, bakayım ne olmak istiyormuşsunuz hemen. Ne olmak istediğinize de bakayım şöyle hızlıca. Öğretmen var. Bir tane daha öğretmen. Evet, Yunus polisi olmak isteyen var. Harika. İngilizce öğretmeni. Güzel.
Bir polis daha geliyor. Avukat, harikasınız. Dedektif, o güzelmiş. Cerrah var, doktor var, güzel. İç mimar. Evet, bakıyorum. Yazılımcı, güzel. Psikolog, harika. Rehber hocası demiş, güzel. Çok güzel. Futbolcu olmak isteyenler var, veteriner olmak isteyenler var. Harikasınız çocuklar. Harika, çocuk doktoru olmak isteyenler var. Astronot, güzel. Astronot da ilk defa duyuyor olabilirim. Harika. Evet, başka neler varmış bakalım. Adınız ne öğretmenim demiş. Adım Sevim. Kanalımızın adı da Sevimli Matematik. Evet, bilgisayar mühendisimiz var. Harikasınız. Pilot var. Çok güzel. Evet, diğer sorumuza geçelim mi? Hadi geçelim. Sonra yine yorumlarınıza bakarım. Bakalım hangi güzel kelimeleri türeteceksiniz diğer sorumuzda. Sayıcınız gelsin mi çocuklar? Evet, diğer soruya geçmek isteyenler, bir göreyim bakalım diğer soruya geçmek isteyenleri. Bakıyorum. Evet. Haydi bakalım soru gelsin. Askerlerim ileri marş! Bir, iki. Sorumuza bakalım. Yukarıda verilen eşitliğe göre A ve B yerine gelecek rakamların toplamı kaçtır demiş. Bakalım A ve B yerine gelecek rakamlara. Şimdi çocuklar, burada normal bir kesir var. Burada ondalık gösterim var. Demek ki ne yapacağım? Kesirimizi ondalık gösterime çevireceğim. Peki ben ondalık gösterime çevirebilmem için ne olması lazımdı? Paydası 10, 100, 1000 şeklinde 10 ve onun katları olması lazımdı. O zaman 9 bölü 25'i genişleteceğiz. Başka şansımız yok. 9 bölü 25'i genişletelim. 25'i 4 ile çarparsak bu iş çözülecek gibi. 4 ile çarparsam 100 olur çünkü. Hadi çarpalım, genişletelim. Bakın sakın unutmayın. Genişletmede hem yukarıdaki hem aşağıdaki çarpılıyor. Sakın birini çarpıp birini unutmayalım, olur mu? 4 ile 9'u çarptım. 36 bölü 4 ile 25'i çarptım. 100. Evet, şimdi artık bunu ondalık gösterimi olarak yazabilir miyim? Yazabilirim. Tam kısmına bakıyorum. Tam kısmı yok. O zaman 0 tam. Kaçta? Ne yapıyorduk? 2 tane sıfırı var. Şöyle 2 tane çizgi çektim. Sağa dayalı olarak yazacağım. Zaten 36 2 basamaklı olduğu için tam olarak buraya göre oldu. 0 tam %36. Şimdi bizim A ve B'ler nereye denk geliyordu? Bakın 0 tam AB demişti. O zaman A kaç? 3. B kaç? 6. İkisini toplayalım. A 3'tü. B de kaçtı? 6'ydı. İkisini topladık. 9 bulduk. Evet, cevabımız 9. Şuradan da sevimli 9'u bulalım mı? Bakın orada bekliyor zaten. Hadi beni seç, beni seç diye. Evet, bunu da seçelim. Evet, bakıyorum şimdi yorumlarınıza. Bakalım neler gelmiş B ile alakalı. Hemen bakıyorum. Baston, güzel. Bant demiş. Bantı ilk defa duyuyoruz. Güzel. Burç, güzel. Evet, başka neler var bakayım şöyle değişik. Begonvil, güzel. Harika. Bazlama, çok güzel. Bayrak, bu da ilk defa geldi. Çok güzel. Harika. Bakıyorum. Başka neler var? Biber dolması demiş.
Güzelmiş. Evet, bakıyorum yorumlarınıza. Başlık, güzel. Batarya, harikasınız. Evet, diğer soruya geçelim mi? Ne dersiniz? Kolay mı sorular? Size kolay geliyor mu? Yapabiliyor musunuz? Bir bakayım yorumlarınıza. Evet çocuklar, diğer soruya geçeyim. Bakalım yapabilecek misiniz onu da? Evet, çok kolay demişsiniz. Harika. Bakalım diğer soruda kolay gelecek mi? Soru için süremiz başlıyor. Yukarıdaki eşit parçalara ayrılmış sayı doğrusunda çiçek sembolüyle belirtilen ondalık göstereyim aşağıdakilerden hangisidir demiş. Çocuklar bir tane de sayı doğrusunda gösterelim değil mi? Sayı doğrusunda nasıl gösteriyorduk bir hatırlayalım. Öncelikle ne yapmanız lazım? Buradakini biz en iyisi önce bir kesir olarak yazalım, olur mu? Bildiğimiz şekilde, güvendiğimiz şekilde kesir olarak yazmayı biliyoruz. Öğrendik çünkü bunları. Ne yapıyorduk? Bakın 0 ile 1 arasına. Hani şu baton pastalar olur ya. Çocuklar pastaları çok sever. Eminim siz de çok seviyorsunuzdur. Burada bir tane şöyle uzun bir baton pasta hayal ediyoruz ama. Şöyle bayağı uzun. 0 ile 1 arasında bir pasta. Eğer bu işte 1 ile 2 arasında da olabilirdi. Şu doğrumuzu uzatalım. 1 ile 2 arasında da olabilir. Bu defa da 1 ile 2 arasında bir tane baton pasta hayal ederdim. Ve onu keserdim, onu dilimlerdim. Tamam mı? Hangisiyle hangisi arasında olursa onu keseceksiniz. Tabii tamları vesaire değişecek. Onları da gösteririm biraz sonra. Şimdi buraya bakıyorum. Bu 0 ile 1 arasındaki baton pastam kaç parçaya bölünmüş? Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 parçaya bölünmüş. Demek ki şu bizim çiçek var ya, şöyle çizelim çiçeğimizi de. İşte çiçeğe benzemedi ama her neyse. Çiçeğimizin paydası kaç olacak? 10 parçaya bölündüğü için 10. Peki kaça kadar ilerleyebilmiş? Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peki çocuklar bunları nasıl sayıyorum? Bakın sakın ha şu çizgileri saymayın şuradaki. Bunlar değil. Önemli olan aralıklar. Şunları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın 7 parçasını yemişiz biz bu pastanın. Gördünüz mü? 7 tane parça kesmişiz ve 7 tanesini yemişiz. Pardon 10 tane pasta 10 tane dilim kesmişiz ve 7 tanesini yemişiz. Şunları yedik gibi düşünelim. Şöyle yiyelim. Evet, o zaman çiçeğimiz ne olacak? 10'da 7. Hadi bunu da nasıl gösterelim? Ondalık gösterimle gösterelim. Ah hocam bunun tamı yok mu? Bakıyorum. Çocuklar hangisini geçtiyse, hangi sayıyı geçtiyse tam odur. Hangi sayıyı geçmişim şu an? 0'ı geçmişim değil mi? Evet, o zaman tam 0. 0 tam. Zaten burada tamı da yok. Hani buradan da anlayabiliriz. 0 tam 10'da 7. Hangi seçenek? B seçeneği. Peki başka bir şey olsaydı, şöyle tamı olan da bir şey olsaydı. Mesela 1 ile 2 arasını ben şöyle iki parçaya böleyim. Şuraya da bu çiçekti. Buna da şöyle bir üçgen koyalım. Evet, üçgeni bulmak isteyin. Üçgenin ondalık gösterimini. Nasıl buluruz? 1 ile 2 arası kaç parçaya bölünmüş diye düşüneceğim. 1 ile 2 arası kaç parçaya bölünmüş çocuklar? 2 parçaya. Demek ki paydam 2. Peki
Kaç parçası alınmış? Kaç parçasını yemişiz biz? Bir parçasını. Demek ki payım 1. Ama ne demiştik? Tam kısım. Hangi sayıyı geçtiysek tam kısım odur. Hangi sayıya geçmişiz? 1'i. Demek ki 1 tam, 1 tam, 1 bölü 2. Peki ben bu 1 tam 1 bölü 2'yi nasıl ondalık gösterimle gösterebilirim acaba? Nasıl? Genişletmem lazım. Paydanın 10, 100, 1000 olması lazım. O zaman hemen genişletelim. 5 ile çarparsak genişler gibi. Ama bir sorun var. Tam kısmı da var. Nasıl genişleteceğim? Çocuklar genişletme yaparken tam kısmını genişletmezseniz o öylece kalır. Sadece şu kesir kısmında işlem yaparız. Hemen şöyle işlemimizi yapalım. 1 tam kalacaktı. 5 ile 1'i çarptım 5 bölü 5 ile 2'yi çarptım 10. Evet, artık şimdi ondalık gösterimle yazabilirim. Hadi yazalım. 1 tam 10'da 5. Yani 1,5 oldu. Evet, kimler bolu buldu bakalım? Neler buldunuz? Hemen bakayım şöyle. Evet, bakıyorum yorumlarınıza. Beyin var. Harika. Barbeküler var. Bademler, berberler, bakırlar. Çok güzel. Besmele var. Güzel. Bowling. Harika. Çok orijinal şeyler geliyor çocuklar. Harikasınız. Gerçekten harikasınız. Bakıyorum balık, bandaj, bal, bulut. Evet, bulut da ilk defa geliyor. Aslında her gün görüyoruz değil mi? Sabah gözümüzü bir açıyoruz, bulutları görüyoruz. Gökyüzüne bakıyoruz, bulutları görüyoruz. Evet. Okuyayım tabii ki. Hepinize okurum çocuklar. Hiç sorun değil. Bakıyorum yorumlarınıza. Bilet var. Güzel. Çocuklar bazen o kadar fazla yorum geliyor ki her birinizin yorumunu okuyamıyorum. Lütfen o zaman kırılmayın bana, olur mu? Ama gördükçe hepinizinkini okumaya çalışıyorum. Evet, şimdi diğer sorumuz gelsin mi? Ne dersiniz? Hadi bakalım, biraz daha zorlaşıyor artık sorularımız. Bir tık daha zor. Çocuklar hepinizin ismini okumak isterim ama şöyle yapalım. Vakit kaybı olmasın diye. Dersin sonunda okuyayım, olur mu? Dersin sonunda ismimi okumasını isteyenler beklesin. Dersin sonunda isminizi okuyayım hepinizi. Evet, yeni sorumuz geliyor çocuklar. Hey! Hücum borusunu çal! Sorumuza bakalım. Yukarıdaki karşılaştırmada noktalı yere aşağıdaki ondalık gösterimlerden hangisi yazılabilir demiş. Oradaki şu işarete bakalım. Neydi bu? Küçüktür işareti değil mi? Nasıl ayırt ediyorduk biz bunları? Küçüktür ve büyüktürü. Sol tarafına bir çizgi çekiyorduk. Sol tarafına bir çizgi çektik çocuklar. Bu ne oldu? Bu küçüktürün K'si oldu. Bu da büyüktürün B'si oldu. Artık şunu biliyoruz. Bu küçüktür, bu da büyüktür. Karıştırdığımız yerde sol taraflarına birer tane çizgi çekiyoruz. Bakalım hangi harfe benziyorlar. Evet, yukarıda karşılaştırmada noktalı yere ne gelecek peki? Buna bakalım. Bakın 38,4. Şuradakilere bakacağım. Yalnız bakın buradakilerin en büyüğü ondalık kısmı kaç basamaklı? 3 basamaklı. O zaman bunları da 3 basamaklıya çevirelim. Şu bizim sayıyı. Nasıl çevireceğim?
Yanına istediğim kadar sıfır atabiliyordum, hatırlayın. Şimdi artık şuradakini bulmaya çalışacağım. 38,400 oldu. Bu ikisi de aynı şeylerdir çocuklar. Hiçbir şey değişmez. Bakın şuraya da not olarak yazalım. İstediğimiz kadar sıfır ekleyebiliriz. Yani 38,4 ile 38,400 şöyle yanına sıfırlar atılmış hali aynı şeyi ifade eder. Evet, o zaman bunları da üçer basamaklı yapalım, şu şıklardakileri. Bakın bunların da yanına ekliyorum. Evet, ekledik. Şimdi artık bulabiliriz. Peki karşılaştırma yaparken ne yapmamız lazım? Önce tam kısma bakacağız. Önce tam kısma baktık. 38. 38,4 bir şeylerden küçük olacak. Demek ki şu taraftaki 38'den büyük bir şeyler olması lazım. Küçükleri otomatikman eleyeceğiz. Bakalım. Burada 38 var, eşit. Burada 38 var, eşit. Demek ki ondalık kısma görev düşecek. Biraz sonra ondalıklara bakacağız. Burada da var ama buradaki 36. 38'den küçük. Otomatikman elendi. Çünkü biz bu tarafta büyük olanı seçiyoruz artık. Neden? 38,400 küçüktür buradakinden diyoruz. Küçük olabilmesi için sağ taraftakinin büyük olması lazım dolayısıyla. Şimdi bakalım 38,400'den hangisi büyük? Tam kısma baktık. Herhangi bir sonuç elde edemedik. Sonra onda birler basamağına bakıyoruz. Onda birler basamağı 4. 4'ten daha büyük bir şey olması lazım. Bakıyorum A şıkkına. 2. Elendi mi? Evet. Elendi. Bu gitti. Bakıyorum bunun onda birler basamağına 1. Olabilir mi? Olamaz. 4'ten daha küçük. Ama B şıkkına geldiğimde bakın onda birler basamağına bakıyorum 6. İşte aradım buldum. 4'ten daha büyük. Demek ki cevabımız B seçeneğiymiş. Hemen de yazalım. Bizim sayımız neydi? 38,4 ya da 38,400. Hadi 400 yazalım. Küçüktür. Hangisinden? 38,620'den. Peki sıfırlar olmadan da yazalım mı şöyle? Çünkü şıklarda muhtemelen sıfırlar olmadan da bulunabilir. 38,4 küçüktür 38,62'den. Evet, şimdi yorumlara bakma zamanı. Yorumlarınıza bakarken çok eğleniyorum. Şimdiden söyleyeyim, gerçekten harikasınız. Çok da tatlı yorumlarınız var. Evet, bir tatlı yorum alıyorum. Bakın. Bilal demiş ki hocam 6. sınıfa gidiyorum ama tüm videolarınızı izlemeden duramıyorum. Harikasın Bilal. Canlı yayınımıza bile katılmış. Çok teşekkür ediyorum. Çok tatlısınız çocuklar. Gerçekten çok tatlı. Şimdi kelimelerinize bakayım. Badem gelmiş. Güzel. Biber. Bolu. Bolu memleketim. Siz nerelerde yaşıyorsunuz bakalım? Hangi şehirlerdesiniz şu anda? Memleketiniz neresi? Bir yazın bakalım, hepinizinkini göreyim. Var mı Bolulu? Evet, hangi şehirlerdesiniz? Onlara da bakalım. Bakıyorum. Nerelisiniz bakalım? Benim demiş. Canım öğrencilerim benim. Tatlı öğrencilerim. Öğretmenim cansınız demiş. Asıl can sizlersiniz. Hepiniz cansınız. Can. Evet. Hocam Bolu. Harika. Bakalım hangi şehirlerdesiniz şu anda? Hemen bakıyorum. Malatya. Evet. Hatay. Çok güzel. Künefesi. Çok lezzetlidir. Harika. Bir tane daha Malatya geliyor. Harika. Malatya'nın da kayısısı meşhurdu değil mi? Bakıyorum. Kayseri. Çok güzel. İstanbul, İzmir. Çok iyi. Eskişehir, Kahramanmaraş. Harika. Bir İzmir daha. Muğla, Mersin, Trabzon, Ankara. Türkiye'nin her yerindeyiz çocuklar. Harikayız. Tüm Türkiye'den öğrencilerimiz var. Midyat. Midyat çok güzel. Çok seviyorum. Niğde, Kayseri, İzmir. Evet, Şanlıurfa'da vardı. Neredeydi? Evet, Şanlıurfa, Yozgat. Harikasınız çocuklar. Evet, bakıyorum başka nereler var? Giresun var. Güzel. Evet, bakıyorum yorumlarınıza. Ankara var. Öğretmenim çok tatlısınız demiş. Asıl siz çok tatlısınız. Hepiniz çok tatlısınız hem de.
Evet, bir sürü yorum geliyor çocuklar. Bazen hepinizinkini okuyamıyorum. Lütfen o zaman kusura bakmayın, olur mu? Evet, Adıyaman var. Bakalım başka neler var? Bakıyorum. Manisa, Trabzon. Harika. Evet, Niğde var. Güzel. Diğer sorumuz gelsin mi? Ne dersiniz? Gelsin diyenleri bir göreyim. Hazır mıyız diğer soru için? 8. sorumuz için hazır mıyız? Hazır olanları görmek istiyorum. Evet, şöyle bir hazırızlar gelsin. Evetler gelmeye başladı. Harika. O zaman gelsin mi? Uzun uzun evetler. En uzunu geliyor galiba. Evet, hazır olanlar burada. Harika. Haydi bakalım geliyor yeni. Sorumuzu okuyalım. Bize bir ondalık gösterimini çıkarma işlemi vermiş. Demiş ki işleminin sonucu kaçtır? Bu çıkarmayı yapalım. Çocuklar çıkarmada da toplamada da tek bir kural var. Virgüller alt alta gelecek. Geri kalanı önemli değil. Geri kalanı normal bir şekilde toplama ve çıkarmadır. Hemen yapalım. Ne demek istiyoruz bir görelim. 24 tam 10'da 5'i yazdık. Bakın altına bir virgül daha attım. Virgüle göre bunları yerleştireceğim. 16 tam %84. İşte normal bir şekilde çıkartma yapıyorum. Hocam burada bir boşluk var. Nasıl boşluktan 4'ü çıkartacağım? Boşluk değil. Boşlukları neyle tamamlıyorduk biz? Sıfırla tamamlıyorduk. Sıfırımı attım. Artık normal bir şekilde çıkarma işlemi. Virgül ne olacak? Virgüller alt alta en aşağıya da inecek. Şimdi normal bir şekilde çıkartma işlemini yapalım. Sıfırdan 4 çıkar mı? Çıkmaz. Komşuya geldim, bir onluk aldım. Komşum 4 oldu. Ben 10 oldum. 10'dan 4 çıktı 6. 4'ten 8 çıkar mı? Çıkmaz. Komşuya geldim, bir onluk aldım. Ben 14 oldum. Komşum 3 oldu. 14'ten 8 çıkarttık 6. Geldik yan tarafa. 3'ten 6 çıkmaz. Komşuya geldim, bir onluk aldım. 13'ten 6 çıktı, 7 kaldı ve birden 1 çıkıyor, 0 kalıyor. Demek ki cevabımız neymiş? Şu başındaki sıfırı yazsanız da olur, yazmasanız da olur. 7 tam %66'ymış. Hangi şıkta var bu? 7 tam %66. A şıkkında. Evet, yorumlarınızı görüyorum. Ama şimdi biraz vakit kaybetmeden diğer sorumuza da geçmek istiyorum. Sonra topluca bakacağım hepinizin yorumlarına. Evet, 9. sorumuz için sayacımız geliyor. Hadi bakalım, hazır mısınız? Hazır olanları da bir göreyim. En son yine yorumlarınıza bakacağım. Evet, hazırız demişler. Harika. O zaman yeni sorumuz için sayacımız gelsin.
Sıradaki sorumuza bakalım. Yukarıda görselde Tuğçe ve kardeşi Sami'nin boy uzunlukları verilmiştir. Buna göre Tuğçe'nin boyu kardeşi Sami'nin boyundan kaç metre daha uzundur demiş. Nasıl buluruz aralarındaki farkı, ne kadar uzun olduğunu? Çıkartma işlemi yaparız değil mi? Tuğçe'nin boyundan Sami'nin boyunu çıkartırız ve şu aradaki farkı bulmuş oluruz. Hadi çıkartalım bakalım. Tuğçe'nin boyu 1 tam onda 7. Sami'nin boyu 1 tam %39. Hemen çıkartalım. Burada boşluk vardı. Nasıl tamamlıyorduk? Tabii ki sıfır atarak. Sıfırdan 9 çıkar mı? Çıkmaz. Komşuya geldim. Bir onluk aldım. 10'dan 9 çıktı. 1 kaldı. 6'dan 3'ü çıkartıyorum. 3 virgüller alt alta geldi ve birden 1 çıkarttım. 0. 0 tam %31. Hangi şıkta? B şıkkında. Şimdi yorumlara bakma zamanı. Bakalım neler gelmiş. Bulmaca kulesi, güzel. Baklava, harikasınız. Bellek, güzel. Evet bakıyorum. Bim, harika. Başka neler var bakalım bakalım. Barbunya, başı öğretmen, harika. Bodrum, güzel. Evet bakıyorum hepinizinkine. Çocuklar abone olmayanlar varsa, yeni katılanlar varsa abone olurlarsa çok seviniriz. Beğenmediyseniz eğer videomuzu hala beğenirseniz onu da çok seviniriz. Çok teşekkür ederim şimdiden hepinize. Evet, bebek var, bilek var. Harikasınız. Şimdi size bir soru bakalım kim bilebilecek? Bugün toplamda kaç tane soru çözeceğiz? İlk bilen kazansın. Bugün toplamda kaç soru çözüyoruz? Hadi bakalım kim bilecek? Kimler? Tahminleri alayım. 13 dedi. Olmaz. Zeynep 13 demiş. 13 değil. Evet bakalım kim bilecek? İlk bilen kazansın. Bakıyorum çok fazla yorum gelmiş. İlk kim bilecek bakalım. Ben de merakla bekliyorum. Herkes 13 demiş ama değil. 13 değil. Evet hala bilen çıkmadı. Bakıyorum yorumlar arasında. Yorumlar arasında yok çocuklar. Evet şu anda doğru cevabı veren yok. Evet ilk kim doğruyu bilecek bakalım ben de merak ediyorum. Bakıyorum hala yok baktıklarım arasında. Ha evet. Bir tane gördüm şu an. Bakalım ondan önce var mıymış bir kontrol edeyim. İlk bilene bakmak istiyorum çünkü. Bakıyorum. Sanırım buldum. Evet. Çok fazla yorum geldiği için karıştırmış da olabilirim çocuklar. Simay. İlk söyleyen Simay oldu. Bakayım Simay'dan önce var mıymış? Emin değilim. Çok fazla yorum gelmiş çünkü o anda. Bakıyorum 18 tane soru çözeceğiz bugün toplamda. Evet, ilk söyleyen Simay'mış. Baktım başka da göremedim. Evet Simay tebrik ederiz seni. 18 tane soru çözeceğiz. Diğer sorumuz gelsin mi? Ne dersiniz? Hadi bakalım yeni sorumuz gelsin. Kaç tanesini çözdük? Kaçıncı sorumuzu çözmüştük? 9 tanesini çözdük. Şimdi 10. sorumuza geçeceğiz. Hazırsanız 10. sorumuz için sayacımızı başlatıyorum.
Evet, yüzde konusuyla alakalı bir tane sorumuz. Yüzdelere de bakalım. Bir kavanozdaki 100 tane bilyeden 20 tanesi mavi, 45 tanesi sarı, diğerleri pembe renklidir. Tamam. Buna göre kavanozdaki bilyelerin yüzde kaçı ne renk olsun istiyor? Yüzde kaçı pembe renklidir? Hemen bakalım. Çocuklar bir kavanozda 100 tane bilyemiz varmış. 20 tanesi maviymiş. Hemen yazalım mı şuraya? 20 M yazayım ya da mavi yazalım direkt. 20 tanesi mavi, 45 tanesi sarı. Kaç tanesi pembe peki? Kaç tanedir? Oo çok kalabalıktır. 30-40 tane kadar vardır. Hocam 30-40 diyor. Olur mu efendim, ben söyledim 100-150 tanedir diye. Bazen 200'e kadar çıktığı görülmüştür. Nasıl bulacağız? 20 ile 45'i toplarız. 100'den çıkarttığımızda geri kalanı pembedir değil mi? Hemen toplayalım. 20 ile 45'i topluyoruz. Kaç buluruz? 65. Bizim toplam bilyelerimiz 100 taneydi. 100 taneden 65'i çıkarttığımızda geriye kalanlar ne olacak? Geriye kalanlar pembe renkli olacak. 100'den 65 çıkartıyorum. 35. Demek ki pembelerin sayısı kaçmış çocuklar? 35'miş. Peki bize neyini soruyor? Yüzde kaçı pembe renklidir? Peki kaç tane bilyemiz var? Şunu hesaplayacağız. Pembe bilyelerin tüm bilyeleri. Kaç tane pembe bilyemiz var? 35 tane. Tüm bilyelerimizin sayısı ne? 100. Yani yüzde 35'i ne renk? Pembe renk. Bize de yüzde kaçı demiş? Yüzde olarak ifade edebilmemiz için ne olması gerekiyordu? Paydasının 100 olması gerekiyordu. Zaten hazır olarak vermiş. Harika. Hemen yüzde sembolüyle ifade edeceğiz. Yüzde sembolümüz neydi? İşte bu. Yüzde 35 yazacağız. Cevabımız neymiş? B seçeneğiymiş. Evet, yorumlarınıza bakayım bakalım. Hepinizin yorumlarına. Neler demişsiniz? Bakıyorum. Evet, bataklık, Bakü. Harika. Bakıyorum. Erva, birinci Erva demiş. Güzel, orijinal. Burun, güzel. Bakalım başka neler var? Brezilya var, bamya çorbası, bebiş, harika bebiş. Evet, başka yorumlarınıza da bakayım şöyle. Balon var, güzel, bileklik. Ama ne güzel iltifatlar ediyorsunuz. Güneş gibi parlaksınız öğretmenim demiş. Harikasınız çocuklar, siz de öylesiniz. Çok tatlısınız. Evet, bilye var, başka, güzel. Evet, yarın yazılısı olanları görelim. Ne zaman yazılılarınız? Çoğunuzun yarın galiba değil mi? Hangi günler yazılarınız bir yazın bakalım. İnşallah hepiniz 100 alırsınız. Ama 100 alamazsanız da sorun değil tabii ki. Şöyle 80'in üzeri güzel. Hatta 70'in üzeri bile güzeldir. Evet, bakıyorum yazılı tarihlerinize. Salı günü, Perşembe günü. Evet, Salı. Denemesi olanlar var. Güzel. Yarın. Perşembe günü olanlar var. Güzel. 4 Nisan'da var. Harika. Evet. Yarın matematik sınavı olanlar. Heyecan var mı bakalım? İnşallah çocuklar hepinizin sınavları çok güzel geçer. Tüm dersleriniz için konuşuyorum. İnşallah hepsinden çok güzel notlar alırsınız. Çok başarılı olursunuz hayatınız boyunca her zaman. Evet, yarın matematik var. Harika. Çocuklar notlarınız açıklanınca kanalda yorum olarak atın olur mu? Ben de merak ediyorum çünkü notlarınızı. Bakalım kaç alacaksınız? Açıklananlar hemencik yazsınlar. Ya da sınavdan çıkınca da nasıl geçtiğini de yazabilirsiniz. Çok sevinirim. Evet, bakıyorum. Çocuklar isimlerinizi en son okuyacağım. Dersin bitiminde söyleyeceğim isimlerini okutturmak isteyenlere. Evet, yarın. Herkesin yarın. Ömer Maz hastaymış. Geçmiş olsun canım. Allah şifa versin. Evet, şimdi 11. sorumuz gelsin mi? Ne dersiniz? Hadi bakalım. Diğer sorumuz bir gelsin. Bir görelim şöyle.
Evet, ondalık gösterimle yüzdeyi birleştirdiğimiz bir sorumuz var. Hemen bakalım nasıl bir soruymuş bu. 0 tam 10'da 8. Ondalık gösteriminin yüzde sembolüyle gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Hocam bu ondalık gösterim. Nasıl bunu yüzdeye çevireceğiz? Öncelikle bu ondalık gösterimi hadi gelin kesre çevirelim. Daha basittir bu. 0 tam yani tam kısmı yok. 10'da 8. Hemen kesir olarak ifade edelim. 10'da 8. Şimdi yüzde olarak göstermek için ne olması lazım? Paydasının 100 olması lazım. Paydasının 100 olabilmesi için neyle genişleteceğim ben bunu? 10'la. 10'la hem payı hem paydayı çarpıyorum. 10'la 8'i çarptım 80 bölü 10'la 10'u çarptım 100. Hemen bunları yüzde sembolüyle ifade edelim. Yüzde 80. Demek ki 0,8 ondalık gösteriminin yüzde ile ifade edilme neymiş? Yüzde 80'miş. Harika, bulduk. Evet çocuklar, yorumlarınıza biraz sonra bakayım. Ben 12. soruya da hemen geçmek istiyorum. 12. soruya bir bakalım hep birlikte. Sonra da yorumlarınıza bakayım, olur mu? Evet, 12. sorumuz için sayacımız geliyor. Evet, zor bir soruyla karşınızdayım. Bize demiş ki aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisinde boş bırakılan kutuya küçüktür sembolü gelmelidir? Ama bakıyorum bazıları kesir, bazıları ondalık gösterim, bazıları yüzde. Ne yapacağım? Hepsini yüzdeye çevireceğim. Hadi çevirelim. Şuradan başlayalım. 0,68. Bunu yüzdeye çevirmek istiyorum çocuklar. Nasıl çevireceğim peki ben bunu yüzdeye? Öncelikle kesir olarak ifade edelim. 0 tam %68. Yani %68, 68 bölü 100. Ben bunu çok kolay bir şekilde yüzde olarak ifade edebilir miyim? Evet, zaten %68 demiş. Demek ki %68. %68, %8'den nedir? Büyüktür. Şimdi C'ye bakalım. 17 bölü 20. Yüzde olarak ifade etmek istiyorum. Nasıl ifade edeceğim? Hemen onu da şu köşede yapalım. 17 bölü 20. Genişletmem lazım. Paydasının 100 olması lazım. Hemen çarpıyoruz çocuklar. 17 ile 5'i çarpıyorum. 85 bölü 5 ile 20'yi çarpıyorum. 100. Bu kaç? %85. Artık bunu biliyoruz. %85. Güzel. Peki şunu bulalım hemen şu köşede de. %86. Tam kısmı yok demek ki. %86. Zaten yüzde olarak verdiği için hemen yüzde sembolüyle ifade edebilirim. %86. Peki çocuklar %85, %86'dan nedir? Küçüktür değil mi? Evet, küçüktür. Bize de ne diyordu? Küçüktür sembolü gelmelidir diyordu. Evet, C şıkkını bulduk. Cevabımız C seçeneğiymiş. Ama diğerlerine de bakalım tabii ki. Boş geçmeyelim. 4 bölü 10'un yüzde ile gösterimini bulalım hadi. Ne yapacağız? 10'la genişleteceğiz. 40 bölü 100 bulacağız. Hemen yüzde olarak da ifade edelim bunu. %40. Demek ki bu neymiş? Bu %40'mış. Peki %40, %36'dan nedir? Büyüktür. Geldik D şıkkına. Şu ondalık gösterimimizi hemen kesir olarak ifade edelim. 85 bölü 100. Harika. Paydası 100. O zaman yüzde sembolüyle rahatlıkla ifade edebilirim. %85. Bu %85'miş. Evet. %92, %85'ten nedir? Büyüktür. Evet, tek küçüktür olan C seçeneği. Tabii ki de doğru yapmışız. Vay canına. Evet, bakıyorum yorumlarınıza. Bakayım bakalım neler gelmiş.
Cunda Adası var. Harika. Cevimli matematik var. Çok cevimli olmuş. Çok tatlı. Ceza var. Güzel. Cavidan. Harika. Evet, diğer sorumuza geçelim mi? Ne dersiniz? 13. sorumuz için hemencecik size sayacı veriyorum. Bakalım kimler doğru yapacak? Sıradaki sorumuzla devam edelim. Bir tabaktaki çileklerin %20'sini Talha, 0,3'ünü Mete. Hemen yazalım bunları. Talha ne kadarını yemiş? %20'sini yemiş. Peki Mete ne kadarını yemiş? 0,3'ünü. Sabiha da 10'da birini yemiş. Buna göre demiş en az çilek yiyenden en çok çilek yiyene doğru bir sıralama aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Öncelikle hepsini yüzde olarak ifade etmemiz lazım. Hadi edelim. Mete'nin şu 0,3'ü yüzde olarak ifade edelim. Şurada rahatlıkla ifade edelim mi çocuklar? Şöyle bulalım. 0,3'ü kesir olarak yazalım önce. 3 bölü 10. Bunu da genişletelim onunla. 30 bölü 100 yani %30. Demek ki 0,3 neymiş? %30'muş. Harika. Sabiha'nın 1 bölü 10'unu da bulalım hadi. 1 bölü 10. Ne yapacağım? Onunla genişleteceğim. 100 olsun diye. 10 bölü 100. Hemen yüzde olarak ifade edelim. %10. Yazalım bunu da. %10'muş. Şimdi artık en az çilek yiyenden en çok çilek yiyene doğru bir sıralama yapabiliriz. En az yiyen hangisi çocuklar? En az yiyen Sabiha. %10 yemiş. Demek ki en az Sabiha olacak. Talha'nın oldukları ve Mete'nin oldukları gitti. Şimdi sıradaki en az yiyen Sabiha'dan sonraki Talha. Evet. En çok yiyen de Mete. Cevabımız neymiş? B seçeneğiymiş. Evet, bu sorumuzu da bitirdik. Şimdi yorumlarınıza bakayım. Halime demiş ki öğretmenim ben soru kampını anlamadım. Söyler misiniz? Çocuklar biliyorsunuz yakın zamanda bir yeni nesil soru kampı açtık. Haftaya başlayacak. Bu ücretli bir kamp. Küçük gruplar halinde ders işliyoruz. Zoom'dan işliyoruz. Eğer kayıt olmak isterseniz bize sosyal medya kanallarımızdan ulaşabilirsiniz. Çok az sayıda kontenjanımız kaldı. Ne yapacağız peki bu kampta? Sadece ve sadece yeni nesil sorular çözeceğiz. Sizin yeni nesil sorulara alışmanız için. Şimdiden alışın, şimdiden yeni nesil sorular görün. Çünkü okulda çok fazla çözülmüyor. Okulda çok fazla vakit olmuyor. Okuldaki sınıflar çok kalabalık. Çok da vakit kalmıyor açıkçası. Bu yüzden bu sorulara alışabilmeniz için böyle bir kamp düzenledik. Tam bir ay boyunca sürecek. Haftada 2 ders yapacağız. Haftada 2 ders boyunca da yeni nesil sorular çözeceğiz. Eğer katılmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz diyeyim. Ve Ahmet demiş ki 1 saat oldu. 1 saat oldu mu? Harika. Sizinle 1 saat 1 dakika gibi gelmiş bana. Sizin yorumlarınızı okurken gerçekten çok eğleniyorum. Çok da hızlı geçiyor canlı ders. Harikasınız. Evet şimdi yorumlarınıza bakıyorum. Bu kaçıncı soruydu? Bu kaçıncı soruydu? Ben de karıştırdım artık. 13. soruydu galiba. Evet. Bakıyorum. Bakıyorum yorumlara. Babişko var. Harika. Barut var. Burs, bal. Harikasınız. Yine harika kelimeler. Evet hocam siz nerelisiniz demiş. Boluluyum. Evet çocuklar diğer sorumuza geçelim mi? Sonra yine konuşuruz isterseniz. Sizin yorumlarınızın hepsine bakıyorum. Hiç merak etmeyin.
Siz yorum atmaya devam edin. Evet, diğer sorumuz için sayacımız geliyor. Beş, dört, üç, iki, bir, sıfır, kısa. Evet, bir yüzde problemimiz var burada. Hadi bakalım neymiş? 70 TL'ye satılan bir vazo %30 indirimle satılacakmış. Buna göre bu vazo kaç TL indirimle satılır? Yani indirim miktarını soruyor. Çocuklar, bir sayının %30'unu, %40'ını, %50'sini bulurken ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bunu şöyle bir kesir olarak ifade edelim önce. Sayımızla öncelikle şuradaki payımızı çarpıyoruz. Yani 70 çarpı 30 diyoruz. Kolay yoldan çarpma, hatırlayın. Önce 7 ile 3'ü çarparsınız. 21. 2 tane 0 vardı burada. 0 0 eklersiniz yanına. Sonra bu bulduğumuz sayıyı da kaça böleceğiz? Paydaya, yani yüzde. Hadi bölelim. Bunda da kolay yoldan bölme yapıyorum. Sıfırlar varsa işim her zaman kolay. Çarpmada da bölmede de. Bakın 1 0 bundan, 1 0 bundan, 1 0 bundan, 1 0 bundan yok ettik. Geriye ne kaldı? 21 bölü 1. 21'in içinde bir kaç tane var? 21 tane değil mi? 21'i 1'e böldüğümüzde 21 buluruz. Cevabımız da ne olur? 21. Demek ki kaç TL indirimle satılacakmış? 21 TL'lik bir indirim yapılacakmış bu ürüne. Evet, bakıyorum yorumlarınıza. Ceren demiş ki beni de görün, benim yazım hayalet bu hocam. Güldürdün beni Ceren, harikasın. Çok tatlısınız demiş. Siz çok tatlısınız. Çocuklar, çok az soru kaldı. Hemencecik hızlıca yapalım o zaman. 15. soru için hemen sayacımız gelsin bakalım. Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim. Kimsin sen? Çık dışarı, çık! Sorumuza bakalım. Bir çiçekçinin 100 tane gülü vardır. Çiçekçi bu güllerin %10'unu bozulduğu için atmıştır. Kalan güllerin tanesini 3 TL'den sattığında bu güllerin satışından kaç TL elde eder demiş. Çocuklar, 100 tane gülümüzün %10'unu atacağız. %10'u nasıl buluyorduk? Hadi hatırlayalım. Ne yapıyoruz? Şu %10'u kesir olarak da yazabiliyorduk, değil mi? 10 bölü 100 olarak. Öncelikle 100 ile 10'u çarpıyoruz. Kolay yoldan çarpma yapıyoruz. 1 ile 1'i çarptım 1. Yanındaki sıfırların hepsini ekliyorum. 3 tane sıfır vardı. 3'ünü de ekledim. Sonra 1000'i kaça böleceğiz? 100'e böleceğiz. Kolay yoldan bölme yapıyoruz. 1 sıfır gitti, 1 sıfır gitti, 1 sıfır gitti, 1 sıfır gitti. 10'u 1'e bölüyorum. 10. Demek ki biz 100 tane gülümüzün %10'unu bozulduğu için attıysak kaç tanesini attık?
Bunlar atıldı. 10 tanesi. Geriye kaç tane kalır? Şöyle yazalım. Kalan 100 taneydi. 10 tanesini attığımıza göre 90 tane kaldı. Sonrasında bu 90 tane güllü de kaçar TL'den satacağız? 3'er TL'den. Kazancımıza bakalım. 90 çarpı 3 diyeceğiz değil mi? 90 ile 3'ü çarpıyorum. Bu arada buraya ortaya koyduğum nokta çarpma demektir. Sürekli artık çarpma kullanmayacağız. Nokta koyduğumuzda da siz bunun çarpma olduğunu bilin. Evet 90 ile 3'ü çarpıyoruz. Kaç buluruz? 270 TL. Demek ki kazancımız kaç TL'ymiş? 270 TL'ymiş. Çocuklar hiç beklemeden diğer sorularımızı çözeyim. Diğer sorularda artık size sayaç vermeyeyim olur mu? Biraz geç oldu sanırım. Uykusu gelenler de var. Onları da çok yormayalım. Hemencik ben diğer soruları hızlı çözeyim. Zaten çok az sorumuz kaldı. 3 tane sorumuz kaldı. Ondan sonra muhabbet etmek isteyenlerle en sonda muhabbet ederiz. Hadi bakalım 16. sorumuza geçelim. Bakalım sembolle gösterimi şu şekilde olan, bakın şöyle, bu ne demek olduğunu biraz sonra anlatacağım. Geometrik şekil aşağıdakilerden hangisidir demiş. Çocuklar neydi bu şekil? Bakın K tarafından kapalı, şu K noktası olsun. L tarafından açık, sonsuza kadar ne yapıyor? Gidiyor. Biz bu şekle ne diyorduk? Işın değil mi? Bir taraftan kapalı, bir noktadan başlıyor ve sonsuza kadar devam ediyor. Biz buna ışın diyoruz. Peki acaba bu ışınımız aşağıdakilerden hangisi? Şimdi A şıkkına bakalım. KL var. Evet 2 tane nokta koymuş ama iki taraftan da bakın sonsuza doğru uzuyor. Sonsuza doğru iki taraftan da uzuyorsa biz buna ne diyorduk? Doğru diyoruz. B şıkkına bakalım. K'dan kapalı, L'den açık yani bir ışın. C'ye bakalım. Çocuklar C de bir ışın ama bu defa L'den kapalı, K'dan açık. Yani bunu ifade ederken şöyle ifade etmemiz lazım. KL yazacağız ya. L tarafından kapatacağız. Bakın L'nin kapalı, K'nın da açık olduğunu ifade eder. Ama yine de nedir? Işındır. Işınlar her tarafa doğru gidebilir. Yani bu tarafa doğru da çıkabilir. İşte buradan başlayıp buraya da gidebilir. Her tarafa gidebilirler. Ve son olarak D'ye bakalım. Bakın ikisi de kapalı. Peki buna ne diyeceğiz? KL. Aynen şöyle yazacağız. İki tarafını da kapatacağız ve biz buna doğru parçası diyeceğiz. Neden doğru parçası? Doğrunun içerisinden kestiğimiz bir parçayı alıp koyuyoruz buraya. Doğru parçasının uzunluğunu ölçebilir miyiz? Tabii ki ölçeriz. Kestiğimiz ufak bir parça var sonuçta. Peki doğrunun uzunluğunu ölçebilir miyiz? Ölçemeyiz çünkü sonsuza kadar gidiyor. Peki ışının uzunluğunu ölçebilir miyiz? Ölçemeyiz çünkü K'dan başlıyor ama diğer tarafa doğru, sonsuza doğru gidiyor. Ne kadar gittiğini kestiremeyiz, bilemeyiz. Tamam. Evet cevabımız neymiş? Şu KL, K'dan kapalı, L'den açık olan tabii ki B seçeneği oluyor. Evet, yer yön belirleme sorumuza bakalım. Bakalım konumunu nasıl belirleyeceğiz? Yukarıdaki kareli kağıtta verilen koltuğun, bizim koltuğun televizyona göre konumu aşağıdakilerden hangisidir? Kime göre konumunu? Televizyona. O zaman televizyonun neresinde duruyor diye bakacağız. Bize noktalar vermiş, gördünüz mü? Demek ki bu noktalarla işlem yapacağız. Evet, başlıyoruz yapmaya. Bakın televizyondan çıkacağız yola. Nereye doğru gideceğiz bakalım. Bu arada size şunları da vereyim. Şöyle. Çocuklar yukarısı kuzeydir. Aşağısı güneydir. Sağ taraf nedir? Sağ taraf doğudur. Sol taraf batıdır. Bizimkinde doğu, batı, kuzey, güney kullanmamış ama birçok soruda kullanır. O yüzden bu da aklınızda bulunsun. Bunları da vereyim. Sağ, sol, yukarı, aşağı. Bakın şurası nedir? Sağ, burası sol, yukarı ve aşağı. Bu ikisini de lütfen aklınızda tutun. İkisiyle ilgili de soru geliyor. Evet şimdi bakıyoruz. Televizyon sehpamız burada. Aşağı doğru inelim hadi. 1, 2, 3. Şu noktayı görene kadarki mesafeye geldim. 3 birim. 3 birim ne yaptım? Aşağı indim. Kaç birimdi? 3 birim. O zaman 4 birim olan gitti. Yukarıda olan gitti. Neden? 3 birim aşağı iniyorum çünkü. Sonra sola doğru ilerleyeceğim. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 birim nereye gittim çocuklar? 7 birim sola doğru gittim. Evet, 3 birim aşağı inmiştim. 7 birim de sola gidiyorum. Demek ki sağ diyen de yanlış. Cevabımız neymiş? B seçeneğiymiş. Yeni sorumuz açılarla alakalı. Bakalım ne soruyor bize? Ölçüsü 90 dereceden küçük olan açılara nokta nokta. Biraz sonra buluruz bunu. Ölçüsü 90 derece ile 180 derece arasında olan açılara nokta nokta denir. Yukarıda verilen cümledeki boş bırakılan yerlere gelecek ifadeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir demiş. Çocuklar öncelikle açı çeşitlerimizi bir hatırlayalım mı? Hatırlayalım, sonra buraya geri dönelim. Evet, açı çeşitlerimize hemen bakıyoruz. Öncelikle ölçüsü 0 dereceden büyük, 90 dereceden küçük. Ne demek istiyorum? 0 dereceden büyükse 1 derece ile başlar mıyız? Evet, 1 derece, 2 derece, gidiyorum 55 derece, gidiyorum 89 derece de nedir? Bir dar açıdır. Peki 90 derece? 90 derece olmaz çünkü bize diyor ki 90 dereceden küçük olsun. O zaman 90 derecenin başka bir adı olmalı. Bakalım ne o? Ölçüsü 90 derece olanlara ne diyoruz biz? Dik açı diyoruz. Dik açıyı gördüğümüzde ne diyeceğiz? 90 derece. Nasıldır peki dik açımız? Bakın şöyle. Açıları iki tane ışının birleşimi olarak gösteririz. Evet. İşte şuraya 90 derece deriz. 90 derece dik açı demek. Tamam. Peki 90 dereceden büyük olursa ne yapacağız? Hemen bakalım. Ölçüsü 90 dereceden büyük, 180 dereceden küçük açılara geniş açı diyormuşuz. 90 dereceden büyük. Demek ki 91 dereceyle başlayabilirim. 92 derece olabilir. Giderim 135 derece olabilir. Devam ederim. 179 derece de olabilir değil mi? 180'den küçüktür. O zaman 179 dereceye kadar geniş açı derim. Peki 180 derece? Buna da geniş açı diyebilir miyim? Hayır, diyemem. Onun da özel bir adı var. Acaba ne? Ölçüsü 180 derece olan açılara ne diyeceğiz? Doğru açı diyeceğiz tabii ki. Ölçüsü 180 derece olursa buna doğru açı diyeceğiz. Peki doğru açıları nasıl gösteririz? Bakın çocuklar. Açı neydi açı? İki tane ışının başlangıç noktası aynı olan iki tane ışının oluşturmuş olduğu o açıklığa biz ne diyoruz? Açı diyoruz değil mi? Mesela şurada iki tane açı çizelim. Bakın. Pardon, iki tane ışın çizelim. Açı oluşturalım. Bakın birinci ışınım böyle gitti. İkinci ışınım da böyle gitti. Şu iki ışının arasındaki şu açıklık var ya, buraya açı diyorum işte. Mesela burası kaç derece olsun? 45 derece. Şimdi çocuklar, bu doğru açıda şöyle bir şey oluyor. Bizim iki tane ışın var ya, ikisi de tam zıt yönlere gidiyorlar. Bakın şu sol tarafa doğru gidiyor bu ışınım. Diğer ışınım da sağ tarafa doğru gidiyor. Aralarındaki açıklığa ben açı diyordum. Gene bir açıklık var. Bakın aralarındaki açıklık ne oldu? Doğru oldu. Aslında bu da bir doğru oldu. Bakın tam tersi yönlere gittikleri için bunlar iki taraftan da sonsuza doğru giden bir doğru oluşturdu aslında. Bu yüzden adı nedir? Adı doğru açıdır ve kaç derecedir? 180 derecedir. Peki bir tane daha şurada bir not kağıdı var. Bunda ne diyeceğiz acaba hocam? Bunda da biz neyi öğreneceğiz? Tam açıyı. Tam açıda kaç derece çocuklar? 360 derecedir. Şimdi sorumuza geri dönelim. Dikkat! Hazır ol! İleri marş! Evet, sorumuza bakıyoruz. Ölçüsü 90 dereceden küçük olan. Biraz önce öğrendik. Ölçüsü 90 dereceden küçükse biz bunlara ne diyorduk? Dar açı diyoruz. Peki ölçüsü 90 derece ile 180 derece arasında olan açılara bunlara ne diyorduk? 90 ile 180 derece arasında olursa geniş açı diyorduk değil mi? Geniş açı. O zaman boşluklara gelecek olanlar neymiş? Dar açı ve geniş açı. Cevabımız C seçeneği. Kıymetli arkadaşlarım, bunca emekten sonra nihayet tünelin sonuna varabildik. Evet, şimdi yorumlar zamanı. Hocam bizi seviyor musunuz demiş. Sizi nasıl sevmem? Çok seviyorum hem de. İnşallah siz de beni seviyorsunuzdur. Siz beni seviyor musunuz asıl? Evet. Kaan Selim demiş ki hocam yazımı hırsızlar mı çaldı? Olur mu? Hepinizin yorumunu okumaya çalışıyorum.
Hepinize cevap vermeye çalışıyorum ama göremediklerim olursa, okuyamadıklarım olursa lütfen kırılmayın. Lütfen, çok üzülürüm. Siz üzülürseniz ben daha çok üzülürüm, emin olun. Bakıyorum şimdi yorumlarınıza. Hocam beni görmüyorsunuz demiş. Görmez miyim? Hepinizi görüyorum. Hiç merak etmeyin. Evet, yorumlara bakalım. Yazım hayalet mi demiş Ebrar. Olur mu? Hayalet olur mu hiç? Hepinizinkini görüyorum. Evet. Olsun çocuklar, geçmeyenler için de zaten uzun uzun anlattım. Okulda işinize yarar konuya geçtiğinizde. Evet, bakıyorum şimdi yorumlarınıza. Cevval matematik. Hocam demiş. Böyle kral tacı koymuş. Harika. Evet, şimdi hepinizin adını okuyayım, olur mu? Adını okumamı isteyenler lütfen isimlerini yazsınlar. Evet, bakıyorum. Hocam seviliyorsunuz. Harika. Siz de seviliyorsunuz çocuklar. Hemen okuyayım adınızı. Alaaddin. Alaaddin'in adını okuduk. Demiş ki aboneyim sonuna kadar. Harikasın. Çocuklar artık sorularımız bitti. Uyumak isteyenler, interneti olmayanlar, vakti olmayanlar ayrılabilirler. Buradan sonrası sadece muhabbet olacak. Evet, ayrılacaklara şimdiden iyi geceler diyeyim ben. Hepinize iyi geceler, iyi uykular. Ama adını okumamı isteyenlerin isimlerini okuyayım hemen. Yorumu çökertelim demiş. Harika, hadi bakalım. Hocam sizi bugün Facebook'ta keşfettim. Harika, iyi ki keşfetmişsin. Hoş geldin aramıza. Senin gibi yeni katılanlar varsa onlar da hoş geldiler. Evet, bakıyorum. Yiğit'in adını okuduk. Evet, Ceren'in adını okuduk. Başka? Şöyle geçmeyeyim çocuklar. Hepinizin adını okumak istiyorum çünkü. Hepinizinkine tek tek bakacağım. Evet, tek tek bakıyorum şu anda. Çok fazla yorum geliyor. O yüzden kaçırmak da istemiyorum. Evet. Zümra demiş ki hocam ben görünmez miyim? Hayır, görüyorum. Hepinizi görüyorum. Evet, biliyorum Yiğit, hatırlıyorum. Ben de sizi çok seviyorum Hamza. Evet, Bilge Belinay bize bir sürü kalp göndermiş. Ben de hepinize gönderiyorum. Evet, bakıyorum. Ege var. Bu arada aranızda kardeşim de var. Kardeşim de 5. sınıfa gidiyor. Ve aranızda evet, Ecrin var. Elif. Eray Aydın buradaymış. Efe var. Adem Efe var. Ecrin Şahin var. Bakıyorum. Meylin var. Ömer Arda. Ömer Arda, daha önceki derslerimize de katılmış mıydın? Sanki ismini hatırlıyorum. Yunus Emre var. Furkan var. Çok iyi anlatıyorsunuz demiş. Çok teşekkür ederim Melisa. Mahmut var. Andaç burada. Evet. Özge Naz, Kazım, Muhammed Ensar, Ceren. Başka kimler var? Emel burada. Zeynep Ebrar, Efe, Adasu. Adasu, seni de hatırlıyorum. Sanırım önceki canlı yayında da vardın. Melisa. Çok sevimlisiniz hocam demiş. Siz de çok sevimlisiniz canlarım. Evet, Zeynep var. Nilüfer, Ela, Elif. Hilal demiş ki hocam benim adımı okumanıza gerek yok. O tatlı dilinizi yormayın. Ya çocuklar çok tatlısınız. Gerçekten çok şekersiniz. Beyza. Evet, Almira var. Bakıyorum, Yiğit'i okumuştuk. Evet, artık vedalaşalım. Simay gidiyormuş bakın. Görüşürüz Simay'cığım. İyi geceler. İyi uykular hepinize. Zümra. Zümra'nın da adını okuyalım. Ömer Faruk. Ceren. Okuduklarımı tekrar okumayayım. Nil Aslı. Okuduklarımı tekrar okumuyorum çocuklar. Ecrin, Almira. Gerçi okuyor da olabilirim fark etmeden. Evet, Ali var. Evet. Başka kimler? İkra, Ravza. Ne kadar güzel isimleriniz var çocuklar. Hayran kaldım. Fatma Nur Hilal. Özge Naz ve bakıyorum başka kimler var? Tuğra var. Ahmet Tuğra. İrem. Özge.
Fatma Nur Hilal, seni okumamışım. Özür dilerim, hemen okuyorum. Ravza'yı da okuyalım. Sudenaz'ı da okuyalım. Maysima. Evet, çay mı içelim? Hadi bakalım, hepinize benden çay olsun. Ama saat geç oldu. Bu saatte çay içmeyelim. Süt. Hepinize benden süt olsun. Rahat rahat uyursunuz. Evet çocuklar, vedalaşalım mı? Hadi vedalaşalım. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah yazılarınızdan çok yüksek notlar alırsınız. Sınavdan çıkınca, notlarınız açıklanınca bana yazmayı, yorum atmayı lütfen unutmayın, olur mu? Hepinizden bekliyorum. Kaç alacağınızı da çok merak ediyorum. İnşallah hepiniz 100 alırsınız. Hepinizi seviyorum. Öpüyorum hepinizi. Hepinize iyi geceler canlarım. Sizleri çok 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 seviyorum. Hoşça kalın. Şöyle yorumlarınıza son bir kez daha bakıyorum. Ve vedalaşıyoruz artık. Hepinize iyi geceler, iyi akşamlar. İnşallah hepiniz 100 alırsınız. Hadi bakalım, erkenden yatın, uyuyun. Sabah da dinlenmiş bir şekilde kalkın. Uyku çok önemli. Güzelce uykunuzu alın lütfen. Evet, hepinizi öpüyorum çocuklar. Hoşça kalın. İyi geceler, iyi uykular.